Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde mozzarella peyniri yapımının tarifini vereceğim. Peynirimizi sadece 2 malzemeyle yapacağız. 2,5 litre sütüm var. Çiğ süt, pişmiş sütten olmuyor. Onu söyleyeyim. Pastörize süt kullanmıyoruz. Ve 1 çay bardağı sirke var. Her litreye 7 yemek kaşığı sirke olacak şekilde sirkenizin oranını belirleyebilirsiniz. Sirkeyi üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Peynirimizin yapımına başlayabiliriz. Peynirimizi yaparken ilk olarak ocakta şöyle süzgeç girecek bir tencerede su kaynatarak başlayacağız. Sütümüzü ocağa almadan önce suyumuzu kaynatalım. Kenarda hazır bulunsun. Tenceremizde süzgeç girecek şekilde bir tencere olsun. Bir tarafta suyumu kaynatıyorum. Diğer tarafta da sütümün altını açtım. Sütü şöyle yapacağız. Sütün derecesi 45-50 derece arasında olacak ve benim gibi ısı ölçecek bir aletiniz yoksa parmağımızla kontrol edeceğiz. Tıpkı yoğurdu mayaladığımız gibi. Vücut ısımız 36 derece. Parmağımızla kontrol ettiğimiz zaman sütümüz parmağımızı biraz hafiften yakacak derecede olacak. Yani içerisine parmağımızı sokamadığımız bir ısı da olmasın. Dediğim gibi parmağımızı soktuğumuzda hafiften parmağımız yanacak. Bu ısıya ulaştığında sütümüze sirkemizi ilave edeceğiz ve kestireceğiz. Şimdi sütüm biraz ısınsın. Kestirmesini yaparken tekrardan görüşelim. Sütüm istediğim ısıya geldi ve şu an sirkesini ilave ediyorum. Sütümü kestireceğim, karıştırıyorum. Kesmeye başladı. Eğer kesmezse biraz daha sirke ilave edebilirsiniz. Sütümün altı kısık ateşte. Karıştıra karıştıra kestireceğim. Gördüğünüz gibi sütüm kesmeye başladı. Bunu sarısı olana kadar bu şekilde kestireceğim. Daha sonrasında peynirlerimi toplayacağım. Şöyle sarısı olana kadar karıştırıp peynirimi topluyorum. Sütümün altını da kapattım. Kısık ateşteydi biliyorsunuz. Artık iyice peynirim toparlandı. Bu peyniri bir süzgece alacağım. Peynirimi kaynattığım suya koydum. Şöyle onun içerisinde biraz 4-5 dakikadır bekletiyorum. Toparlayacağım şöyle. Aslında pişiremediğimiz peynirimizi, sütümüzü bunun içerisinde biraz pişirmiş oluyoruz bu suyun içerisinde. Şöyle kaynayan suyuma süzgeç yardımıyla koydum. Biraz toparlayıp daha sonra elimle şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi bu sıcak suya koymak biraz uzamasına da yardımcı olacak peynirimizin. Şimdi çıkarıyorum. Azıcık soğusun. Elimle şekil vereceğim. Sıcak suda tuttuğum peynirimi şöyle bir tezgah gibi bir yere alabilirsiniz. Şöyle şekil vereceğim. Hem de suyunu çıkaracağım onun. Sütünü, içerisindeki sütünü çıkaracağım. Şöyle elinizle de şekil verebilirsiniz. Video sonrasında 2,5 kilo sütten ne kadar peynir çıkmış ona da bir bakarız, göz atarız. Evet, peynirimi şöyle şekil veriyorum, şekillendiriyorum. Şekillendirdiğim peynirimi şöyle bir streç filme ya da bir dolap poşetine koyup buzdolabına koyacağım. Biraz dinlendireceğim, kendine gelsin. Bu şekilde sardım. Şimdi dolapta dinlendireyim. Daha sonrasında da eriyip erimediğinin kontrolünü yapalım. Peynirimizi birkaç saat dinlendirdik. Peynirinizi hemen kullanmak istiyorsanız buzlu suyun içerisine de koyabilirsiniz. Dinlendirdikten sonra şöyle gramına bakmak istiyorum. 2,5 litre süt kullanmıştık. 2,5 litre sütten
Şöyle yakınlaştırayım. 213 gram kadar mozzarella peynir elde ettik. Bir de dilimleyip bakalım. Şöyle açalım. Birkaç dilimleyelim. Şimdi uzamasını da kontrol edelim. Şöyle bir dilimini alalım ekmeğin içerisinde. Onu da size göstereyim hemen. Şöyle akışkanlığını da kontrol edelim. Uzamasını, akışkanlığını. Şimdi peynirimizi servise alıp kapanışımızı yapabiliriz. Mozzarella peynirimiz hazır. Bu arada tuz konusuna değinmek istiyorum. Peynirim tuzsuz. Çünkü belki künefe yaparım diye tuz koymadım. Eğer sizler tuzlu bir peynir elde etmek istiyorsanız kestirme aşamasında tuz atabilirsiniz. Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Streç filme sarmadan önce, dolaba koymadan önce şöyle biraz tuzlayıp dışarısında tuzu ovarsınız. Daha sonra dolaba o şekilde koyarsınız. Tuzu içerisine alacaktır. Tuzlama işlemlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Peynirimizin yapılışı bu kadardı. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.